Real Madrid'de bundan sonra duran topları kim kullanacak? Xabi Alonso Real Madrid ile ilgili bir açıklama yaptı. Real Madrid'de bugün kampa hangi oyuncular katılıyor? Arda Güler'in Fiorentina maçındaki performansı tüm dünyadan övgü alıyor. Sami Khedira'dan açıklama var. Real Madrid'in bir sonraki hazırlık maçının saati ve tarihi. Juventus'tan transfer haberleri, Real Madrid'den transfer haberleri. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Bernardo Silva yarın Real Madrid antrenmanlarına katılıyor ve birkaç tane daha oyuncu katılıyor. Bunlardan birisi de Vinicius Junior arkadaşlar. Diğer oyuncu da Brahim Diaz olacak. Bu 3 oyuncu kampa dahil oluyor. Vinicius Junior bugün tabii ki de hayatının en önemli kararlarından birisini verecek. Ya Real Madrid'de kalıyor ya da Arsenal'e transfer oluyor. Evet, adadan bir açıklama geldi. Xabi Alonso, Real Madrid'den bir yara izi aldım. Ama şimdi iyileşti, geriye dönüp baktığımda olumlu yönleri ve işe yaramayan şeyleri alıyorum. Kendime karşı çok eleştirel oldum. Beklediğim gibi gitmediği için neyi daha iyi yapabileceğimi düşünerek. Real Madrid'de kırgın olduğunu burada belirtmiş. Son dakika bu hafta kulüp ve Vinicius Junior'un temsilcileri arasındaki görüşmeler yeniden başlayacak. Bu geleceği hakkında bilgi edinmek için çok kritik bir hafta oluyor. Bu transfer görüşmesi bu haftayı oldukça meşgul edecek. Arda Güler olgunluğa erişti ve artık oyunun temposunu istediği gibi kontrol edebiliyor. Mourinho'nun ikinci döneminde yeni Mesut Özil olacak. Thomas Ronchero bu haberi yapan AS gazetesindeki yazar. Ve bu yazar Kamavinga'yı da oldukça kötülemiş. Evet, Yan Diomande neden hala gelmedi ona bir bakalım. Yan Diomande'nin Real Madrid transferinin resmiyet kazanmamasının sebebi Max Gradel. AS gazetesi bunu haber yapmış. Diomande'nin eski temsilcisi Max Gradel'e ait menajerlik şirketi temsilcilik anlaşmasının ihlal edildiğini öne sürerek FIFA'ya başvurdu. Real Madrid'in bu anlaşmazlıktan haberdar olmadığı, transfer görüşmelerini ise oyuncunun Jay-Z'ye ait yeni menajerlik şirketiyle yürüttüğü belirtildi. FIFA'nın önünde 3 seçenek bulunuyor. Diomande'ye geçici lisans vererek transferin tamamlanmasına izin vermek, süreci geciktirmek veya istisnai durumlarda transfer kaydını engellemek. Böyle seçenekler var. Orada menajerlik şirketlerinden dolayı bu transfer hala gerçekleşmiyormuş. 2012-2026 benzer oyuncular, aynı teknik direktör diyebilir miyiz arkadaşlar bu fotoğrafa? Bakalım neler olacak. Mourinho Arda'ya güveniyor sanırım. Valverde Mourinho için çok önemli bir figür olacağına inanıyorum. Ama kadroya Rodri ve Diomande gelirse bu ilk 11'i birlikte görmek harika olurdu. Arda Güler'in gösterdiği seviyeyle Bellingham'ın dönüşüyle yedek kulübesine gönderileceğine inanmakta zorlanıyorum. Şu anda Türk'ü yani Arda Güler'i ilk 11'de görüyorum diyor arkadaşlar. Valverde'yi yedek kulübesine göndermiş. Ve bu arada Fiorentina maçında da çok kötü bir performansı vardı Valverde'nin. Camavinga zaten beterdi. Arda Güler 2025 ve 26'da 9 gol 21 asist, 50 maçta 30 gole katkı. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nin en fazla pozisyon üreticisi, Real Madrid'in en iyi asist ve yaratıcısı, La Liga sezonunun en güzel golü. Bunlar sadece bir ısınma sezonuydu. Şimdi Prime sezon gelir mi sizce? Bu arada arkadaşlar videolarımıza güzel like atıyorsunuz ama bir türlü 1000 like'a ulaşamıyoruz. 1000 like görürsem dişimi kıracağım gerçekten. O 1000 like'ı görelim arkadaşlar. Mourinho, Trent Alexander-Arnold ve Dumfries ile cesur bir yeni sağ kanat ortaklığı denedi. Ve bu zaten uzun vadeli bir taktik planı olarak işaretleniyor. Marca gazetesi bu haberi yapıyor. Arkalı önlü de oynayabilirler bazen işte. Fiorentina maçında biliyorsunuz Dumfries sağ açıkta oynadı. Bakalım böyle şeyler görecek miyiz sezon içinde? Marka'nın manşeti son beyaz inci. Siria'dan bahsediyorlar arkadaşlar. Arda Güler'in topun üstünden atlayışıyla stoperi yanına çekişi ve Siria'nın da bomboş topa vurup gol atmasıyla beraber onu övmüş Marca gazetesi. Sami Khedira X'ten bir açıklama yaptı. Yeni bir bölüm. Real Madrid'e geri döndüm. Geri dönmenin özel bir hissi var ve Jose Mourinho ile tekrar çalışmak bir onur. Bu yeni meydan okuma ve önümüzdeki her şey için heyecanlıyım diyor. Vallahi Khedira'yı seviyoruz. Arda'ya oldukça ilgili çünkü. Evet, AS gazetesi haberi yaptı. Arnold takımın birincil duran top kullanıcısı haline geldi. O frikiyi bırakırsan böyle olur işte Arda'cığım. Al. Takımın frikiklerini, kornerlerini kullanacak olan ilk isim Trent Alexander-Arnold. Devam. Real Madrid Arda Güler'le ilgili bir garip bir video paylaştı. Ben bunun ne olduğunu anlamadım. Sonradan tekrar izlediğimde 4 tane Arda Güler var. Nerelerde olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bir yazın bakalım yorumlara. Evet, Real Madrid'in bir sonraki hazırlık maçı. Real Madrid Ferencvaros ile oynayacağı hazırlık maçı Real Madrid TV'de canlı yayınlanacak.
8 Ağustos Cumartesi günü Budapeşte de saat 19.00'da oynanacak İspanya saatiyle. Türkiye saatiyle de 20.00'da olur büyük ihtimalle. Arda Güler tek bir ekip üyesini bile selamsız bırakmadı oyundan çıktıktan sonra. Herkes de arkadaşlar malzemeciye kadar gidip hepsiyle tokalaştı. Onu ilk kutlayanlardan birisi de Mourinho'ydu. Bayağı saha çizgisinin oradan geri geri gelip Mourinho Arda'ya çak yapıyor arkadaşlar. Orada güzel, Arda'yı görmezden gelmedi en azından. Doğrulandı, Jose Mourinho Vinicius Junior ile temas kurmuş. O Vinicius Junior'u çok seviyor ve onu projesi için istiyor. Ama karar Mourinho'nun ötesine geçiyor. Bu oyuncuya ve kulübe kalmış. Oyuncu para bağımlısı, para istiyor. Bütün paraları istiyor. İmaj haklarının hepsini istiyor. Real Madrid'in anahtarını istiyor. Mourinho da bunu istiyor işte. Sami Khedira Arda Güler'i izlerken sanki Mesut Özil'i yeniden hatırlıyormuş gibi hissediyor sanki. Belki de Arda ile o yüzden böyle çok yakın oldu. Hatırlayanlar varsa Sami Khedira Mesut Özil ile birlikte oynamıştı ve onunla çok özel ilgileniyor Arda ile falan. Dostlukları iyi, böyle de olsun. Son dakika Trent, Thomas Tuchel tarafından Dünya Kupası kadrosuna alınmamasıyla içinde bir ateş yanarak geldiği hazırlık döneminde Jose Mourinho ve antrenör ekibini etkiledi. Marca gazetesi bu haberi yaptı. Sizce Trent nasıl oynuyor? Arda Güler'e pas vermiyor. Takımın oyun kurucusuna pas vermeyen adama ben iyi demem arkadaşlar. Orada artık takım dışı bir oyun dönüyor. Evet, gelelim Arda Güler'in Fiorentina maçında 2 gole katkısına. Camavinga topu buradan Arda Güler'e yuvarlıyor. Arda Güler o topa dokunabilir, topu düzeltebilir, hamle yapabilir o topa çünkü gol pozisyonunun içindesin. O topa dokunursun, kendin gol atmak istersin. Hatta ben de maçı izlerken Arda şu topun üstüne atlamasaydın kendin vursaydın dedim. Ama övgüleri nasıl alıyor arkadaşlar? Arkadan gelen Sirya'da bomboş kaleye vuruyor topu. Arda buradan topun üstünden atlıyor. Diğer savunmacıların hepsi vuracak zannediyor. Sonra Arda bu stoperi zaten burada ekarte ediyor ve o sırada arkadan gelen Sirya topu ağlara gönderiyor. Stoperi de kendi yanına çekmiş oluyor Arda Güler. Camavinga'nın pasının Arda Güler için olduğu konusunda eminim. Camavinga pası Arda Güler'e veriyor, bundan eminim diyor. İyi ki Türk'ün, Arda Güler'in beyni var ve oyunda olağanüstü bir vizyonu var diyor. İnanılmaz. Uyku vakti Arda Güler frikik'teyken yere yattı arkadaşlar. Orada biraz dinlendi herhalde. Evet, gelelim ilk gole arkadaşlar. İlk golde de Arda Güler pozisyonu hazırlıyor. Şöyle bakalım arkadaşlar. Tam 9 tane Fiorentinalı oyuncu var burada. Oyun kilitlenmiş durumda bence burada. Ama attığı o ara pasıyla, yani kapanan savunmayı çözmede, kilitlenen oyunu çözmede tek bir pasla bunu çözüyor. Carreras'ın tam önüne düşürüyor topu. Carreras içeri çeviriyor. Endrick topa vuruyor ve gol oluyor. Bundan bahsediyoruz. Paris Saint-Germain Arsenal Şampiyonlar Ligi final maçını izlerseniz her iki takımda da bu pasları atabilecek oyuncu yoktu. O yüzden maç bayağı bir kötü geçmişti. Arda Güler'in de 2 gole katkısı bu şekilde oluyor. Arda Güler Sami Khedira diye paylaşmışlar yine. Endrick Real Madrid'de kalmak ve Mourinho'ya kendini kanıtlamak istiyor. Marca gazetesi bu haberi yapıyor. Real Madrid yönetimi yenileme primi taleplerine karşı. Gelecekte diğer oyuncularla sorun yaşamak istemiyorlar. Yani sözleşmesi bitiyor, yeni sözleşme imzalayan oyuncularla imza parası tekrardan vermek istemiyorlar arkadaşlar. Yani bu ne oluyor arkadaşlar? Bu oyuncu Real Madrid'in oyuncusu. Boşa düşüyor oyuncu. Sözleşme imzaladığı için, hani bu oyuncu Real Madrid'in oyuncusu olup başka bir kulüpten almadıkları için bonservis bedeli yerine makul fiyatta oyuncu kendisine imza parası istiyor. Bunun olmasını istemiyor Perez ve Real Madrid yönetimi. Son dakika Vinicius Junior önce Jose Mourinho ile görüşecek ve ardından yönetim kuruluyla sözleşme durumunu netleştirmek için bir araya gelecek. Real Madrid'de sakinler ve kalmak istediğine dair sözlerine güveniyorlar. Felix Diaz'ın haberi. Real Madrid Vinicius Junior'un istediği şartlara çıkmayı reddediyor. Madrid ekibi önümüzdeki günlerde oyuncu ve temsilcisiyle kritik bir toplantı yapacak. Arsenal son kararı bekliyor arkadaşlar. Arsenal orada köy yılanı gibi bekliyor gerçekten. Anlaşmazlık olmadığı anda hemen gelip enseden tutup götürecekler onu. Arda Güler üzerindeki ısınma ceketini minik taraftara veriyor. O da seviniyor. Arda Güler'in Instagram'da paylaştığı fotoğrafı arkadaşlar. Tam maestro oldu ya. Brahim Diaz evlenmiş arkadaşlar. Onu da araya sıkıştıralım dedik. Mutluluklar diliyoruz. Çok da yakışmışlar. Rodri bugün Manchester City'nin yeni tişörtlerinin tanıtımında, yeni formalarının tanıtımında
oynadı arkadaşlar. Onları giydi. Real Madrid'e gelecek oyuncu şu an Manchester City'nin formalarını falan tanıtıyor. Gelecek mi onu da bilmiyoruz bu arada. Alberto Pereiro. Bunu çok açık bir şekilde söyleyeceğim. Rodri ve Diomande ikisi de Real Madrid'e katılacak diyor kendisi. Son dakika Barcelona Rodri'yi transfer etmeye çalışabilir. Çok ilgililer. Ancak oyuncu henüz onlara yeşil ışık yakmadı. Real Madrid yarışta önde. Madrid'le anlaşmazsa belki de gidecek Barcelona'nın oyuncusu olacak. Tıpkı ay gibi. Arda her zaman parlak tarafı temsil eder. Bunu kim diyor? As gazetesi yazarı Thomas Ronchero diyor. Camavinga tarafından somutlaştırılan endişe verici taraf var ki o son hayal kırıklığı yaratan sezonunda onu sarmış olan aynı soğukkanlılık eksikliğini sergiledi. Aynı odaklanma eksikliğini ve aynı güven eksikliğini. Camavinga'nın Fiorentina maçındaki topu kontrol edemeyip önü bomboşken çevresinde rakip oyuncu yokken topu bilerek sanki taça atıyormuş gibi olan görüntüsü de sosyal medyada bayağı bir tepki gördü ve çok da paylaşıldı. Camavinga'nın işi bitti bence. İspanyol basını Arda Güler'i Mourinho'nun yeni Mesut Özil'i olarak görüyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak, çok heyecanlanıyoruz ya yeni sezona. Juventus'tan 2-3 tane transfer haberi var. Oraya da bakacağız çünkü Kenan'ımız orada arkadaşlar. Juventus Emiliano Martinez transferinden vazgeçti. Fabrizio Romano haberi yaptı. Alsalardı iyi olurdu. Kolo Muani Juventus'a katıldı arkadaşlar. 9 numaralı formayı aldı. Jonathan David ne oldu onu tam bilmiyorum. Bilenler yorumlar kısmına yazsın. Kolo Muani artık merkez santrfor olarak oynayacak. Kenan'ın yanında olacak. Manchester United Conceição için Juventus ile görüşmelerine devam ediyor. Torino ekibi Portekizli oyuncu için 60 milyon euro talep ediyor arkadaşlar. 60 milyon euro. Conceição olabilir, neden olmasın. Manchester United oraya da yakışır. Şöyle de bir şey var. Belki de rakip olurlar. Eğer Vinicius Junior Real Madrid'de kalırsa Arsenal'ın yedek transferi, yedek düşündüğü isim Kenan Yıldız biliyorsunuz. Belki de Kenan'ı alacaklar oradan. Bakalım, her şey bu hafta belli olur. Arsenal'i de takip etmek isteriz. Premier Lig'i de takip etmiş oluruz Kenan oraya giderse. Vinicius Junior kardeşiyle abi bayağı aynısıymış bunlar ya. 5 yumurta ikizi mi abi bunlar? Nasıl bir ikizler bunlar? Bayağı. Oğlum kardeşin çenesinde yaptırsana o zaman. Herkes gülümsüyordu. Abi kelebek gülüşü yenilendi diyebilir miyiz? Bu nasıl bir gülüş arkadaşlar? Evet, tatsız bir fotoğrafla kapatıyoruz günü. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarını kullanmayı unutma. Çünkü bugün pazartesi hype hakları yenilendi. Kanalımıza abone olup bizi 15.000 abone yaparsan artık çok mutlu oluruz. Abonemiz çok yavaş artıyor. Lütfen abone olalım. Daha fazla destek olmak istersen katıl satın alabilirsin ya da süper teşekkürle bize bağış gönderebilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.